Kayıp şehirler tarih boyunca farklı imparatorluklar tarafından inşa edilmiş, daha sonra terk edilmiş ve zamanla unutulmuş şehirlerdir. Bu şehirlerin çoğu daha sonra istekli arkeologlar tarafından yapılan araştırmalar yoluyla veya bazı gezginlerin kentin kalıntılarına tesadüfen rastlamaları sonucu yeniden keşfedilmişlerdir. Kayıp şehirler insanlarda hayranlık, gizem ve ihtişam duygusu uyandırır ve insanların zamanın tam anlamıyla farkında olmalarını sağlar. Belki de bu yüzden bu kadar popüler turistik yerlerdir. İşte dünyanın en inanılmaz 10 kayıp şehri. Atlantis, Platon'un eserlerinde adı geçen ünlü efsanevi kayıp şehirdir ve bu listedeki diğer şehirlerin aksine şu ana kadar bulunamamıştır. Çoğu tarihçi ve arkeolog böyle bir şehrin olmadığı konusunda hemfikirdir. Plato'ya göre bu şehir Herkül'ün sütunlarının ötesinde yatıyor ve aşırı kibir nedeniyle Atlantik Okyanusu'na batmıştır. Bu şehrin olası yerinin Akdeniz'den Atlantik'e ve hatta Antarktika Okyanusu'na kadar herhangi bir yerde olduğu tahmin edilmektedir. Truva gibi birçok insan da bu kentin bir gün bulunacağına inanıyor. Çok uzun bir süre Truva'nın sadece İlyada gibi Yunan klasiklerde bahsedilen efsanevi bir kayıp şehir olduğu düşünülüyordu. Ancak 1860'ta Anadolu'nun küçük bir kıyı kentine yapılan bir kazıda daha sonra şehrin Truva olarak doğrulanan kalıntıları bulundu. Bu kalıntıların daha fazla araştırılması sonucunda Truva kentinin Bizans döneminde tamamen terk edilmeden önce defalarca saldırıya uğradığı, tahrip edildiği ve yeniden inşa edildiği anlaşıldı. İlyada'da geçen Truva savaşları burada yapılmıştır. Meksika'da bir başka Maya kayıp şehridir. Bu arkeolojik alan ülkenin güneyinde bulunur. Maya yönetiminin zirvesi olan 7. yüzyıla kadar tarihlenebilir. Ancak bilinmeyen sebeplerden dolayı terk edilmiştir. Yüzyıllar boyunca unutulmuş ve ormanlar tarafından yutulmuştur. 19. yüzyılda yeniden keşfedildi. Yapılan kazı ve restorasyonlarla turistlerin cazibe odağı haline dönüştü. Bu kayıp şehir Bolivya'nın ünlü Titicaca Gölü'nün yakınında bulunan ülkenin en ünlü antik kentlerinden biridir. Şehirde 10 ila 30 bin arasında insanın yaşayabileceği tahmin ediliyor. Ancak şehir elverişsiz iklim nedeniyle inşa edildikten hemen sonra terk edilmiştir. Su olmasına rağmen şehir yerlilerini ayakta tutacak kadar yiyecek üretememiştir ve kısa süre sonra terk edilmek zorunda kalınmıştır. Şehrin yapılarının çoğu günümüze kadar iyi korunmuş durumdadır. Yöre halkı M.Ö. 200 civarında bölgeye varmış, ancak kentin çöküşü milattan sonra 900 civarına başlamış ve 1000 yıl sonuna kadar tamamen terk edilmiştir. Şiddetli kuraklığın bölgeyi vurduğu ve nesiller boyunca sürdüğü düşünülmektedir. Kuraklık mahsul kıtlığına neden olmuştur. Şehrin sakinleri ya kalıp açlıktan öleceklerdi ya da şehri terk etmek zorunda kalacaklardı. Şehri kimlerin inşa ettiği henüz bilinmediği için muhtemelen dünyanın en gizemli kayıp şehirlerinden biridir. Şehir kendine özgü piramitleri olan 20 kilometrekareden fazla bir alana uzanan büyük bir kentsel komplekstir. Ve en kalabalık halinde 100 binden fazla kişiye ev sahipliği yapmıştır. Şehir yaklaşık 1400 yıl önce terk edilmiş ve çok geçmeden Aztekler tarafından ele geçirilmiştir. Şu anki ismi Aztekler tarafından verilmiştir. Piramitlerin yanı sıra önemli komplekslere ve ölülerin bulvarı olarak bilinen yapılara sahiptir. Ayrıca duvar resimlerinin küçük bölümleri son derece iyi korunmuştur. Kentin M.Ö. 100 yılında inşasına başlandı. Milattan sonra 250 yılına kadar büyük binaların inşa edildiği düşünülmektedir. Bu büyük yapılar milattan sonra 550 yılında yakılmış ve terk edilmiştir. Kayıp şehir Tikal, Maya dönemine ait ve bugün çok uzak görünebilir ancak 4. yüzyıldan önce en güçlü Maya hükümdarlarından birinin başkentiydi. Bu hanedan 4. yüzyılda Teotihuacan tarafından yenildi ve kentin düşüşünün 600 yıl süren yolculuğu başladı. Sonunda 10. yüzyılda tamamen terk edildi. Bugün Tikal en büyük ve en iyi korunmuş Maya bölgelerinden biridir ve piramit şeklindeki tapınakların gerçek amacını bulmak için çalışılmaktadır. Aynı zamanda Guatemala'da çok popüler bir turistik yerdir. Dünyadaki en büyük arkeolojik alanlardan ve Kolomb öncesi Maya uygarlığının kentsel merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Tikal kelimesi Maya dilindendir ve anlamı su birikintisindedir. Yaklaşık 400 hektarlık bir alana kurulmuştur ve saray, tapınak, tören alanı, hamam, yollar gibi 3000'den fazla yapı yer almaktadır. Petra, Ürdün vadileri içinde bulunan M.Ö. 312'de kurulmuş antik bir kenttir. Bu terk edilmiş şehirdeki yapıların çoğu pembe taştan oyulduğundan dolayı aynı zamanda gül şehri olarak da bilinir.
Şehir, eşsiz kaya mimarisi ve su taşımak için kullanılan ustaca yollar ile tanınır ve dünyanın en ünlü kayıp şehirlerinden biridir. İpek Yolu üzerindeki hayati bir duraktı. Ancak yaşanan depremler sonucu şehre gelen su yatakları bozulmuş ve Petra sakinleri şehri terk etmek zorunda kalmışlardır. Petra, 6 Aralık 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edildi. 2007 tarihinde de dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak kabul edildi. Pompei belki de dünyanın en ünlü kayıp şehirlerinden biridir. Vezüv yanardağının patlaması sonucu volkanik küle gömülmüştür. Kentin insanları patlamadan kaçarken küllere gömüldü ve kalıntıları daha sonra şehrin yeniden keşfedildiği 18. yüzyılda bulunmuştur. Volkan hala aktiftir ve şehir bugün İtalya'nın en ünlü turistik merkezlerinden biridir. Şehir ayrıca Roma İmparatorluğu döneminde 2000 yıl önce var olan yaşam şeklini bulmak için incelenmiştir. Vezüv yanardağı 1800 yıldan fazla bir süredir patlamamıştı. Bu nedenle Pompei'nin sakinleri Vezüv'ün bir yanardağ olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Zengin Romalıların tatillerini geçirdikleri popüler bir yerdi. Korkunç felaketten kimse sağ kurtulamadı. 18 kilometrekarelik bir alan içerisindeki Pompei lavlar altında kalmıştır. Pompei'nin 16.000 kişilik nüfusunun büyük bir bölümü taş olmuştur. Angkor Wat kompleksi tarihi 12. yüzyıla kadar uzanan dünyadaki en büyük Hindu tapınaklarından biridir. 12. yüzyılın başlarında Kimer Kralı 2. Suryavarman tarafından devletin resmi tapınakları olarak inşa ettirilmiştir. Kral daha sonra buraya gömülmüştür. Başlangıçta bir Hindu tapınağı olmasına rağmen bugün Budist bir yapıdır ve Kamboçya bayrağı üzerinde resmi vardır. 1992 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir. Anıt Kimer mimarisinin klasik tarzının en iyi temsilidir. Hindu mitolojisinde Brahma'nın evi olan Meru Dağı'nı temsil etmek için inşa ettirilmiştir. Kamboçya'yı ziyaret eden yabancı turistlerin yarısı bu antik kenti görmeye geliyor. Yılda yaklaşık 2 milyon turist ziyaret etmektedir. Machu Picchu, İnka dönemine ait antik bir şehirdir. Peru'daki Urubamba Tepesi'nin üzerinde yer almaktadır. 1983 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklenmiştir ve o zamandan beri bir turizm merkezi olarak popülerlik kazanmıştır. Şehir 1450'lerde inşa edildi ve İspanya'nın Güney Amerika'yı işgal etmesi nedeniyle sadece 100 yıl sonra terk edilmiştir. Aynı zamanda İnkaların kayıp şehri olarak da bilinir. Yapıların çoğu hala sağlamdır ve bu şehir İnka kültürü hakkında daha fazla bilgi edinmek için kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Yale Üniversitesi Profesörü Hiram Bingham'ın 1911 yılında yeniden keşfetmesine kadar sadece yerel olarak biliniyordu. Ayrıca bulgularını içeren İnkaların Kayıp Şehri adlı bir kitap yazmıştır. Şehir astronomik bir gözlem eviydi ve iki ekinosu gösteren taşlar o kadar kesindir ki yılda 2 kez güneş doğrudan taş üzerine vurur ve gölge oluşturmaz.